This week, on United TV's Bariatric Friday, our special guest Elvin Odebaşı explores sustainable nutrition after bariatric surgery, covering emotional hunger, lifestyle change, protein balance, and how mindful planning supports long-term success. Şimdi biraz ameliyattan sonra biz şöyle şeyler görüyoruz. Şimdi bizim buradaki hemşire arkadaşlar işte case konferanslara katılıyorlar. Onlar tabii Türkiye'den olduğu için ilk başlarda özellikle şu an tabii aynı şekilde değil. Onlar da tam bizim oradaki sistemi bildikleri için ben hep şeyi anlatmaya çalışıyorum. Bizim hastaları yani BMI durumundan dolayı yani asıl kiloları bir de bizde pound olarak o görüldüğü için işte diyelim ki hastanın bir tanesi 400 pound. Ya bu çok çok büyük bir vücut için. Sonra ameliyattan sonra 7 ay sonra bir bakıyoruz o hasta işte 150 pound kaybetmiş. İşte 100 pound kaybetmiş, 120 pound kaybetmiş. Ve büyük bir değişim oluyor. Yani şimdi öyle bir aydan iniyorsunuz işte 32 BMI'ya. Tabii bu yani müthiş bir başarı ama bunun kendi tabii zorlukları da var. Bunlardan bir tanesi bazı hastalarda saç dökülmesi özellikle 3 aydan sonra oluşuyor. Bu her hastada olmuyor ama bazılarında tabii ki yani başka problemler de olabiliyor. Yani bu iyi şey başka problemler getiriyor ama yine de hani o problemler okey yani onlar o problemler olacak diye kilo vermemek olmaz. Bu beslenme ve kolajen desteği bu durumu nasıl etkiliyor bu hastalar için? Şimdi burada 3 tane kritik başlığım var. Başlık 1, mikronütriyentleri desteklemek. Yani biz eskiye göre daha düşük kaloride bir beslenme protokolü yürüteceğimiz için öyle vitaminlerimizi, minerallerimizi bol bol alamayacağız. İkinci başlık, zaten bağırsaklarımız bizim o vitamin minerallerin emilimiyle ilgili obezitemiz olduğu için çok da verimli çalışmıyordu. Onun için hani emilimini destekleyeceğimiz ya da emilim kalitesi açısından iyi kalitede ham maddesi olan ve teknolojisi olan takviyeleri kullanmakla ilgili bir başlığımız var. Yani doğru takviye planlaması. Üçüncü başlık ise bu vakaların gerçekten yeterli protein alıp almadığını yönetmek. Şimdi ne olursa olsun kişi böyle bir ameliyatı olduktan sonra hiç yememeyi çok bazen doğru bulur hale geliyor Kemal Bey. Diyor ki oh şükür zaten midem artık neredeyse yok. Yani hani yemeden bu süreci yönetebilirim. Ne kadar hızlı zamanda kilo verirsem o kadar iyi. Verdiğimde de yeniden yemeye başlayabilirim. Halüsinasyonunu görebiliyor. Orada işte o proteini yeterli almamak, vitamin ve mineralleri yeterli almamak ne yazık ki eğer ki hani hele de bir de vitamin mineral depoların düşükse onun için vakadan vakaya farklılık gösteriyor. Ani saç dökülmeleri, tırnaklarda kırılma, ciltte pul pul dökülme, cilt elastikiyetini daha hızlı kaybetmek gibi tablolarla karşılaşmamıza sebebiyet veriyor. Onun için hani başlangıçta yaptırdığımız kan tahlilleri ve o tahlillerde işte demirin, çinkonun, B12'nin, magnezyumun, folik asitin, D vitaminin, selenyum ve iyotun hangi seviyelerde olduğunu mümkünse orta alt değil de orta üst seviyeye taşıyacağımız bir takviye protokolünü önümüzdeki 6 aylık süreç açısından hasta konforunda, hastanın bilişsel konforu, hastanın estetik konforu, hastanın enerji konforu için çok önemsiyorum. Burası birincisi. İkinci kısma geldiğimizde protein. Şimdi proteini yetersiz alırsınız. Protein ne yapıyor? Onarıyor beni. Yapımda kullanıyoruz. Yapımda ve onarımda kullanıyoruz bir kere. Yani büyüme gelişme çağındaysa büyümede kullanıyoruz. Ama ben eğer ki bu süreçte yetersiz bir protein alıyorsam vücut katabolik bir sürece giriyor. Yani kilo veriyor ama Kemal Bey yıkılıyor. Yani yıkım sürecine giriyor. Biz buna mesela işte sarkopenik vakalar diyoruz. İşte kasları ciddi anlamda erimiş vakalar oluyor. Da düzeltilmiş vücut ağırlığından yani az önce söylediğiniz 400 pound ağırlığındaki bir vakanın eğer ki 180 kilo bizdeki karşılığı onun vaka olarak karşılığı 80 kiloya gelmekse vücut ağırlığı 80 kilogram düzeltilmiş hedef ağırlığı üzerinden 1,5-2 gram protein aldığından emin olmam gerekiyor benim. Ve vakaya öncelikle bunun önemliliğini arttırıyorum ki bunu yiyerek karşılaması mümkün değil. O zaman devreye işte whey protein izolat giriyor. İyi ki var diyorum. Yani olmasa yönetmek çok zor. Yani bunu hani likit olarak tüketmek çok daha konforlu. Minik minik yudumlarla gün boyunca küçük yudumlarla devam ettirmek. Ben şey diyorum onu hani aynı hani
anne sütü alma süreci gibi. Bugün anne sütünden çok konuştuk sizinle ama ya da bebek maması kullanmak gibi. Küçük küçük diyorum. Yani bunu minik yudumlarla hep önünüzde olacak. Hani nitekim bir tane en son bariyatride takip ettiğim bir vakamızda 120 kilo kadar kilo kaybettik. 1,5 yıllık bir süre içerisinde. Çok ciddi bir vakaydı o da. Yani hani çok hiçbir zaman hiçbir gününün 70 gramın proteinin altına düşmediğinden emindim. Yani çünkü ona protein saymayı öğrettim. Bakın biz mesela diyabet hastalarında karbonhidrat saymayı öğretiyoruz. Bizim gerçekten bariyatri vakalarımızda düzeltilmiş vücut ağırlığından hedef proteini planlayıp protein saymayı öğretip bunun altına düşmemesi gerektiğini de vurgulamamız lazım. O zaman cilt elastikiyeti açısından da avantajlı oluyoruz. Nitekim kolajen de zaten o proteinle ilgili sürecin bir parçası oluyor. Ben kolajen desteğini hızlı kilo kayıplarını planladığımız dönemde çok önemsiyorum. Özellikle de ilk 3 ay için. İyi bir kolajen formu ama bu sadece cilti düşünmeyeceğiz orada. Eklem yerlerini de düşüneceğiz. Obez bir vakanın eklem yerleri perişan durumda oluyor. Kolajeni yine bağırsak için de düşüneceğiz. Orayı da onarıyor çünkü. Kaliteli bir kolajenin bir ölçü en azından ve akşam saatlerinde yani onarımın saatleri ne zaman? Saat 21-22'den sonra growth hormonunun salgılanmaya başladığı saatlere doğru vücutta onarım başlıyor. Kolajeni de o saatlere yakın saatlerde tüketmek onarıma katkı sağlıyor. Ona göre bir protokol hazırlamak çok anlamlı oluyor tabii. Çok doğru. Şimdi tabii bu hastalarda bazen biz kendi programlarımızda YouTube'da özellikle her konuyu tek tek işte yaklaşık 14'e yakın konu var. Bunları her sene 2 kere tekrarlıyoruz doktorlarla beraber. Bunların içerisinde bir tanesi de multivitamin yani vitamin kullanımı. Bu sadece obezitesi olan bir kişi için değil yani belli bir yaştan sonra cinsiyetimize göre, yaşımıza göre bulunduğumuz sağlık durumuna göre yani bir kronik hastalığımız var mı yok mu ona göre bir zaten vitamin alınması gerekiyor. Şimdi aile doktorlarıyla sizlerle hastaların, danışmanların problem gelmeden önce yani bir şey problem haline gelmeden önce gelmeleri lazım ki o işler yani kötü olabilecek sonuçlar doğmasın. Ve bu da bizim değiştirmeye çalıştığımız alışkanlıklardan bir tanesi. Yani sistem olarak biz işte dedik yani biz işte bu sistemin davranış biçimini değiştireceğiz. Bunun içinde doktorlar dahil, bunun içinde hastaneler dahil, işte government, devlet dahil. Ama en önemlisi de hastanın kendisi, kişinin kendisi. Yani 45 yaşına gelmiş bir erkek birey bugün kolonoskopi olmak durumunda. Daha öncesinde 50'ydi bu yaş. Bir kere olacaksınız. İşte bir probleminiz yoksa 10 sene sonra bir daha alıyorsunuz. Ama bir probleminiz varsa bunun önceden işte belirlenmesi çok önemli. Yani burada da yine bu vitaminlerin problem hale gelmemesi için, deficiency olmaması için önceden yani bizim verdiğimiz doğrultuda beslenmelere dikkat etmeleri gerekiyor. Şimdi benim son konum, yani sizde biz aslında hastalık program yapabiliriz. Olabilir. Bir teklifse neden olmasın? Böyle en azından ben 3 ayda bir geliyorum. Her geldiğimde yapalım. Çünkü konuşacak çok konu var. Bu bir açılış olsun. Son bölüm gelecekle ilgili kaygılarımız var. Bu kaygıların içerisinde besin kaynaklarımız, besinleri nereden alacağımız. Bununla ilgili bir sürü işte komplo teorileri var. Yani her şey bizim için. Dolayısıyla bizim bir şekilde protein kaynakları ve teknolojileriyle ilgili bir hazırlık içinde olmamız lazım. Gelecekte protein ihtiyacını nasıl karşılayacağız? Bununla yani hemen follow-up soru. Bitkisel proteinler hayvansal proteinlerin yerini tutabilir mi? Şimdi şöyle, benim hatta bu alanda bir girişimim de var. Çünkü gelecek nasıl beslenecek diye uzunca süredir dertlenen de bir beslenme uzmanıyım. Çünkü daha kolay ve pratik alternatifler yaratmamız gerekiyor. Dünya nüfusu ömür de uzadığından dolayı hızla artmaya devam ediyor. Şimdi ömür uzaması güzel bir şey ama bir yandan da yani hani ciddi bir mevzu. Yani uzun ömürde ihtiyaçlar da artıyor. Özellikle de bakım ihtiyaçları artıyor. Ve hani o bedenin ayakta durmakla ilgili en önemli ihtiyaçlarından bir tanesi de yeterli proteine ulaşıp ulaşmadığını sorgulamakla ilgili kısım. Ve hani şöyle ki 70'li yaşlardan sonra ağız diş sağlığı ile ilgili değişen durum, kişinin yeme davranışı ile ilgili değişen durum, nörolojik durumu, kas sağlığı, özellikle hayvansal proteinleri çiğneyerek tüketmekle ilgili yetisini azaltmaya başlıyor. Onun için bizim buraya alternatif protein çözümlerini bir kere geriatri alanında konuşmak adına bir kere düşünmemiz gerekiyor. Bu bir. İkincisi tabii nüfus kalabalıklaştıkça
gıda karşılığı, enflasyon karşılığı da artıyor. Tüm dünyada gıda enflasyonu konuşuluyor. Ülkemizde de gıda enflasyonu konuşuluyor ama bunun nedeni dünya nüfusunun artıyor olmasıyla ilişkili çok da. Ve tabii ki yorgun ve iklim krizi geçiren bir dünyadan bahsediyoruz. Yani üretilen gıda, besin değerini hepimiz sorguluyoruz şu anda. Burada yeni nesil tarım uygulamaları, gıda teknolojileriyle aslında yeni bir dünyaya evriliyoruz Kemal Bey. Ben çok olumsuz bakmıyorum. 1962 yılında yazılmış senaryosu Jetgiller'in. Siz de izlemişsinizdir Jetgiller'i. Bence ne güzel bir aslında bize bir projeksiyon yapmışlar. Hani ne yapıyor? Anne Jetgil gidiyor, çocuk pizza istiyor, düğmeye basıyor, bir tane kapsülle pizzasına çok güzel olmuş anne diyor ve gidiyor. Yani dünya evet oraya evriliyor. Bitki bazlı proteinler bu anlamda kıymetli ama daha üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Çünkü hayvan bazlı proteinin tam anlamıyla yerine geçiyor dediğimiz bir döneme daha evrilmedik. Ama tabii ki hani vegan beslenme akımıyla beraber bu alana yapılan yatırımlar hızla büyüyor. Neden? İşte hani hayvan refahı da dünya adına, tüm ekosistem adına çok kıymetli. Öyle düşündüğümüzde şunlar beklediğimiz senaryolar ki bence artık oraya evrildik. İşte protein tozları, protein barları, proteinden zenginleştirilmiş işte kapsüller, işte yoğurtlar, peynirler. Yani hepimizin hedef proteini yakalamakla ilgili daha pratik, daha uygulanabilir, daha ucuz kaynaklara ihtiyacı olacak. Ben onun için hani hem bitki bazlı hem hayvansal özellikle peynir altı suyu ki o da bu coğrafyaya dayanıyor, onu da söyleyeyim. Çünkü Çatalhöyük'te biz bakıyoruz İbn Sina'nın reçetelerinde şu var. Diyor ki elden ayaktan düşmüş hasta birisine yoğurdun suyunu içirmek lazım. Şimdi bak bu ne kadar kıymetli bir şey. Bahsettiği şey aslında peynir altı suyu, yoğurt suyu. Yani içerisindeki proteinden ve vitaminden faydalanmaktan bahsediyor. Biz bugün onu hangi teknolojide kullanıyoruz? Onu kurutuyoruz yani suyu uçuruyoruz. Elimizde tozu kalıyor. Peynir altı suyunun tozu. Buna whey protein diyoruz. Bunu işliyoruz, izolat haline getiriyoruz. İşliyoruz, hidrolizat haline getiriyoruz. Ne yapıyoruz? İşte kanser hastalarımızın beslenmesi, bariatri cerrahi alanında tedavi almış hastalarımızın beslenmesini tasarlamış oluyoruz. Bu bence hepimizin hayatına girecek. Çünkü çok yoğun tempolarda da çalışan ama daha besleyici ve pratik alternatiflere ihtiyaç duyan insanlarız artık. O zaman hani nedir mesela bir öğlen yemeğinizi belki bir protein shake yapıp ya bugünkü protein shake'im de baklava aromalı olsun dediğiniz bir dünyaya evrildik. Daha da evrilmeye devam ediyoruz. Peki ben bugün için size sorumu sorayım. Yani aslında bu dediğim gibi yani çok da zevk alıyorum ama sizin her programı izleyenler için yine geleceğim soru gelecekle ilgili. Şimdi bir prediction yapıyor, bir gelecekle ilgili bir işte yani fala bakıyor gibi olacak ama gelecekte mesela 2030-2030'lardan sonra obezite tedavisinde ve beslenmede teknolojiyi nerede görüyorsunuz? Yani bununla ilgili bir çalışmalar var zaten ama ben biraz sizin o konuda görüşünüzü almak istiyorum. Ya ben önümüzdeki 5 yıl içerisinde çok şeyi değiştireceğimizi düşünüyorum. Yani obezite pandemisi çok uzun yıllardır gündemimizde olan bir pandemiydi. Şimdi alternatif birçok yöntemle aslında bizim bunu tedavi edebildiğimizi gördük. Eksiğimiz şuydu, bence onu da sizler kuruyorsunuz Kemal Bey. Bütün o pratiklerin hepsinin bir araya gelip vaka bazlı standartlarının oturtulması ve bu bireylerin takip edilmesi gerekiyor. Bence şu anda obeziteyi çözmemek artık bence bir lüks haline gelmiş durumda. Çünkü elimizde her şey var. Sadece bununla ilgili alanda çalışan bireylerin artık daha koordineli, daha protokolleri net bir şekilde takip ettiği bir sürece evrilmesi gerekiyor. Burada da teknoloji bence bize çok destek çıkacak. Hem birbirimizle olan iletişim anlamında da. Ve buraya bir de girecek hikaye aslında bağırsakta. Yani bu yıldan itibaren biz obezitede bağırsağın ne kadar söz sahibi olduğunu da konuşacağız. Ve bu alanla ilgili de yani dışkılarımızdan okuduğumuz beslenme profiline ait sizin karakterinizi çözümlemek de almış olduğunuz bu tedavilerin devamlılığı ve kalıcı olması adına da bir çözüm olmuş olacak. Onun için ben yani 2030-2035'lerde artık başka şeyleri konuşuyor olacağımızı düşünüyorum.
önümüzdeki 10 yılda hep beraber asılıp dünyadaki bu obeziteyle ilgili pandemiyi çözeceğimizi düşünüyorum. O zaman yine daha konuşmaya devam edeceğiz 2030'da. Dolayısıyla izleyenler o zaman bizi takip etmeye devam etsinler ki onlara bilgileri verebilelim. 2030'dan önce tabii ki görüşeceğiz. Şimdi şöyle, ben öncesinde tam ne beklediğimi bilmiyordum. Onu söylemek istiyorum. Çok keyif aldım. Ya bu yani bekliyordum tabii ki. Yani tanınıyorsunuz, uzmanlığınız iyi. Bizim ailede çok popülersiniz. Teşekkür ederim. Biraz da hani kendi fikrimi bu yayında oluşturmak istemiştim. Çok bilgilisiniz. Olaya çok her tarafıyla 360 derece bakıyorsunuz. Bu çok kıymetli. Morbid obesity herkesin ya bir yakınının, kendisinin, akrabasının yaşayabileceği bir durum ve bu bir sağlıkla ilgili bir problem. Aynen diyabetik bir hasta gibi ya da böbrek yetmezliği olan bir hasta gibi ya da hypertension olan, kardiyak problemleri olan bir hasta gibi. Bu bir hastalık. Yani dolayısıyla bunun bir şekilde multidisipliner bir modelde eğer morbid obesity durumundaysa bir şekilde tedavi edilmesi lazım. Tabii ki bariatrik cerrahi bu tedavi çeşitlerinden bir tanesi. Kötü durum hiçbir şey yapmamak. Ama az önce sizin yine dediğiniz gibi yani bunu çözmemek çok büyük bir lüks olur. Yani bu kadar imkan içerisinde, bu kadar bilgi içerisinde. Ve ben sizin danışanlarınıza çok faydalı olduğunuzu biliyorum ama bizim izleyicilerimize çok faydalı oldunuz. Bana da çok faydalı oldunuz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben de çok keyif aldım. Teşekkür ederim. Ben çok keyif aldım. Önümüzdeki hafta yine yayınlarımız var. O zamana kadar hoşça kalın. Ben hep Stay United diyorum bitirirken. Onu da yine o şekilde bitireceğim. Önümüzdeki haftaya kadar Stay United. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Görüşmek üzere. See you in another episode of United TV's Bariatric Friday. Stay united.